Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle örümcek modelinden dikdörtgen bunu filar veya şal olarak yapabilirsiniz. Bunun yapımını göstereceğim. Bakın modelimiz şu şekilde. E, Bu modeli istediğiniz iplerle yapabilirsiniz. Yani kalın iplerle, angora ipleriyle, her türlü iple çalışmasını yapabilirsiniz. Şimdi tığıma doluyorum. Şöyle bir kilitledim. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Örümcek oyasını birçok arkadaşımız biliyordur ama hiç bilmeyenler için şöyle bir göstermek istiyorum. Şuradaki ilmeği örümceklerin ebatını ne kadar istiyorsanız o kadar uzatıyorsunuz. Daha sonra bakın şuradan elimi tutuyorum. İlmeği içinden geçirdim. Ve tuttuğum ilmeğin içine girerek şöyle tığımda 2 tane ilmek oldu. İkisini birlikte çekiyorum ve bir tane de zincirle kilitliyorum. Tekrar uzattım. İpi tutuyorum. İçinden geçirdim. Bu araya giriyorum. Buradaki 2 ilmeği birlikte çekiyorum ve bir tane de zincirle kilitliyorum. Dikdörtgen şal yapmak için kaç santim uzunluğunda yapmak istiyorsanız bunlardan tek ilmek olmak şartıyla yani istediğiniz ebata gelene kadar bu şekilde yapıyorsunuz. İlmeği uzatıyorum. İçinden geçirdim ve şuradaki boşluğa girerek ilmek çıkartıyorum. 2 ilmeği birlikte alıp bir tane de zincir. Şimdi 2, 4, 6 bir tane daha yapayım. 7. Diyelim ki istediğimiz ene kadar bu şekilde yaptık. Daha sonra geri dönüşler için 3 tane daha ilave yapıyorum. 1 2 bir tane daha yapıyorum. 3 tane ilave yaptım. Şuradaki de son yaptığımız örümcek yani 7. örümceğimizdi. Şimdi bu 3 tanesi geri dönüş için şöyle kullanacağız. Yani 1, 2, 3 bu da son yaptığımız örümcek 4 tane. Dördüncünün hemen dibine batıyorum. İlmeği aldım. Kilitliyorum ve bir tane de zincir çektim. Yani bu köşede 1, 2, 3, 4 tane örümceğimiz oluştu. Şimdi aralarda ikişer tane örümcek yapacağız. 1 2 2 tane yaptıktan sonra ilk sıramız 1 2 tane atlıyoruz. İkincinin dibindeki şuradaki sık iğneye giriyorum. İlmeği çıkardım. Önce kilitliyorum ve bir tane zincir. Tekrar 2 tane örümcek hazırlıyoruz. Alttan 1 2 taneyi atlıyorum. Hemen ikincinin yanındaki sık iğneye girerek şöyle bir kitleme yapıyorum. Daha sonra da bir zincir. Aradaki örümceklerimiz ikişer tane olacak. Geri dönüşlerimiz üçer tane. 2 tane hazırladım. Alttan 2 taneyi atlıyorum. İlk başladığımız yere geldik. Buraya kilitliyorum. Ve bir tane de zincir. İlk sıramız bu şekilde. Şimdi geri dönüşler için şöyle geri dönüyorum. 3 tane örümcek hazırlıyorum. 1 2 3 tane hazırladım. Bu sırada kilitleyeceğimiz yerler bakın şu boşta olan tepe noktalarındaki yerlere ekleyeceğiz.
Döndüm. Hemen ilk tepe noktasına girdim. Kilitliyorum ve bir zincir. Bakın burada da yine 4 tane örümceğimiz oluştu. Aralarda ikişer tane yapıyoruz. Yani sıra sonuna kadar böyle 2 tane örümcek yapıp şuradaki tepe noktasına ekliyorum. İki tane örümceği hazırladım. Diğer tepe noktasına geçiyorum. Tekrar 2 tane daha yaptım. Sona geldiğimiz zaman bakın şuradaki tepe noktasına yapıyorum. Şu kenarda bir taneyi bırakıyorum. Kilitledim ve bir zincir. Şimdi geri dönüşler için dediğim gibi geri dönüşlerimiz hep üçer tane örümcek hazırlıyoruz. Burayı 2 tane ile de dönebilirsiniz ama kenar kısımları çok fazla kasıyor. O yüzden böyle 3 tane ile dönerseniz şu kenarlarınız son derece düzgün olacaktır. Yani hiç kasmadan devam edecektir. Şimdi geri dönüş için 3 tane yaptım. İlk tepe noktasına giriyorum, kilitliyorum ve bir zincir. Şimdi sıra sonuna kadar aralarda ikişer tane yaparak devam edip sıradaki iki örümceğin arasındaki yere giriyorum, birleştiriyorum ve bir zincir. İki tane örümceği yaptım. Sıranın sonuna geldim. Bakın şuradaki tepe noktasına. Yani burada 2 tane şöyle sık iğne var. İlkinin tepesine giriyorum. Birleştirip bir zincir çekiyorum. Geri dönüşlerimiz dediğim gibi 3 tane örümcek yapıyorum. 1 2 3 3 tane örümceği hazırladım. Hemen ilk tepe noktasına yani şuraya batarak birleştiriyorum ve bir zincir. Örneğimiz bu kadar arkadaşlar. Aradaki örümceklerimiz ikişer tane, sadece geri dönüşlerimiz üçer tane örümcek yaparak devam ediyoruz. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar devam ediyoruz. Sıranın sonuna geldik. Hemen şu ilk tepe noktasına giriyorum, birleştiriyorum ve kilitliyorum. Bakın bu şekilde geri dönüşlerimiz dediğim gibi çeviriyorum. 3 tane örümcek hazırlayıp 1 2 bir tane daha yapıyorum. 3 kenarda 3 tane yapıp hemen ilk tepe noktasına batarak modelimiz bu şekilde devam ediyor. Şu büyük parçada daha net göstereyim. Bakın dediğim gibi şu kenarlarda 2 örümcekle de dönebilirsiniz ama şu
kenar kısımları biraz kasıyor. Uzun uzun çekmek gerekiyor. Ama böyle üçer tane ile dönerseniz hiç uğraşmadan böyle dümdüz bir parça elde edersiniz. Dediğim gibi bunu şal yapıyorsanız oldukça uzun, istediğiniz boyda. Fular yapıyorsanız daha kısa ende başlayıp istediğiniz uzunluğa gelene kadar bu şekilde devam ediyorsunuz.